Herkese merhabalar. Şehirler sayfasına hoş geldiniz. Bugün 8 Nisan 2023. Şimdi geçen haftaki yaptığım kontrollerde kovana ikinci kat atmıştık. Bu da bu sene yaptığımız kovanların ikinci kontrolü. Bugün de ikinci katın genel durumuna kontrol edeceğiz. Arılarımızı biraz geç taşıdığımız için, arılar sıkıştığı için biraz oğla meyil vardı. Bugün onun bir detaylı bir kontrolünü yapacağız. Bugünkü yapacağım öncelikli iş oğul kontrolü olacak. Şimdi geçen hafta yaptığımız kat atım işlemiyle arımız 9 çıtadan 13 çıtaya çıkarttık. Şimdi de peteklerde ana arı yüzüğü var mı? Bir de hafiften bir nektar kontrol yapacağız. Şu an çıkarttığımız çıtada gördüğünüz gibi nektar gelmiş. Arka planda da açan çiçekleri görebilirsiniz. Demek ki bölgede az da olsa bir nektar geliyor. Zaten çıtanın ağırlığı da hatırı sayılı var. Biraz ağırlaşmış. Bu da geçen hafta alt kattan çıkarttığımız kapalı yavrulu çıtamız. Çıtada sadece bir kısım yavru arılar çıkmış. Bir de kovanın oğul isteği hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi ana arı yüzükleri var ve bunların bazıları dolu. Ve sen olarak da birkaç tane erkek gözleri var. Bunları da imha edip bu çıtayı tekrar yerine bırakacağım. Normalde bu çıta alt katta olsa erkek gözünü imha etmem ama alt katta ana ızgarası olduğu için çıkacak erkek arılar da dışarı çıkamayacağı için o yüzden ikinci katta bulunan bütün erkek gözünü imha ediyorum. İkinci katta bulunan üçüncü çıtanın da bir tane ana arı yüzüğü var. Buradaki bulunan ana arı yüzüğüyle erkek gözlerini imha edeceğim. Normalde bununla uğraşmayıp ana arıyı değiştirmemiz gerekiyor ama ana arımız çok genç. Geçen senenin ana arısı ve yavru atım verimi de çok yüksek olduğu için bu ana arıyı değiştirmek istemiyorum. O yüzden tekrardan bir oğul engelleme işlemi yaparak alt katta da yeniden vereceğimiz boş peteklerle belki kovanı oğuldan vazgeçirebiliriz. Bunun kontrolünü de bir sonraki hafta net bir şekilde görmüş olacağız. Son duvar çıtasında da arılara verdiğimiz şerbetli çıtalar doldurmuşlar. Yukarının yoğunluğu da gayet güzel. Şu an ikinci katta büyük bir sıkıntı bulunmuyor. Sadece kovanın oğula meyili haricinde. Onun dışında kovanın durumu iyi. Zaten uçuşan tarlacı arıları da görebilirsiniz. Yoğun bir şekildeler. Şimdi ikinci katı kenara alacağım ve alt katın kontrolünü gerçekleştireceğim. Şimdi kovanda rahat çalışmak için ana ızgarasını alacağım. Ve ana ızgarasını aldıktan sonra da yarım şerbeti de kenara alacağım. Hem bana şerbeti koyarken hem de arıların kontrolünü sağlarken bana rahat bir çalışma alanı sağlayacak. Yarım şerbetinin altında günlük yumurtalar var. Ana arımız buraya günlük yumurta atmış. Bir kısımda erkek arı gözleri var. Ya bu da demek oluyor ki kovanın oğula meyili devam ediyor. Şimdi benim kullandığım fısfısta geçen sene seyredenler bilir. Kekik ve naneyi kaynatarak suyla seyreltip kovana körük yerine sıkıyorum. Hem kovanın serinlemesi hem de kovanın sakinleşmesine yardımcı oluyor. Arılarımız zaten sakin. Ekstradan bir kovana sakinlik sağlaması için bu fıstığı kullanıyoruz. Hem de çıtanın üstüne çıkan arıları aşağı çok rahat indiriyor. Ya da saldırgan arılar varsa bunların sakinleşmesine çok yardımcı oluyor. Şimdi ikinci çıtada geçen hafta verdiğimiz temel petekli çıtamızı arılar kabartmış. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bir tarafı komple kabartılmış, diğer tarafı yarım bir şekilde kabartılmış. Belki kovanda bir nektar azlığından dolayı bunu yapmış olabilirler. Emin değilim. Bu durumu bir tekrardan gözlemleyeceğim. Çünkü oğula gitmeye meyilli olsa hiçbir şekilde petek kabartmazlar. Üçüncü çıtamda da kapalı yavrular ve polen var. Alt kattaki arı yoğunluğu da gayet iyi. Dediğim gibi dışarıdan da bir bal geliyor. Dışarıdan bal doldurmuşlar çünkü altın renginde parlıyor buradaki gözler. Dördüncü çıtada da günlük yumurta ile kapalı yavrular var. Ana arı buradaki boşlukları günlük yumurta doldurmuş. Alt katta ana arı heves memeleri var ama içleri boş olduğu için herhangi bir işlem yapmayacağım. Beşinci çıtamda da gördüğünüz gibi kapalı yavrulu bir çıta ve yumurtanın çıktığı yerlerde ana arı günlük yumurta bırakmış ve kısım kısımda polen bulunuyor. Altıncı çıtada da arılar erkek gözleri atmışlar. Şimdi burada günlük yumurta var ama bunların çoğu erkek arı gözleri olarak çıkacak. O yüzden şimdi gördüğüm erkek gözlerini keseceğim. Haftaya tekrardan bu çıtanın bir kontrolünü gerçekleştireceğim. Yedinci çıtada da gördüğünüz gibi sıralı bir şekilde kapalı yavru var. Şimdi gördüğünüz gibi Hami abiye de dişi gözleriyle erkek gözlerinin arasındaki farkı nasıl anlayacağını gösteriyorum. Tahminimce bir 15 gün sonra arı yoğunluğumuz 2'ye katlanacak. Çünkü günlük yumurta ile kapalı yavru sayımız gayet güzel. Buradan da çok güzel bir arı çıkacak. 2 hafta içinde de 3. kata atma ihtimalim olacak. Şu anki arı yoğunluğu bu şekilde gösteriyor. 8. çıtanın çoğunda da kapalı yavrumuz var. Ana arımız gayet güzel bir şekilde çalışmış. Kapalı yavru oranımız bayağı iyi. Yakın bir sürede bizi çok yoğun bir şekilde bir arı karşılayacak. O yüzden ona göre de
3. katın atımını erkenden gerçekleştireceğiz. Şu an için öyle gözüküyor. Geçen hafta vermiş olduğum 9. çıtadaki temel petekli çıtayı arılar komple kabartmışlar. İkinci sıradaki gibi değil. Peteğin %95'i kabartılmış. Anılarımız da bu çıtada. Buradaki petekte de günlük yumurtayla biraz polen bulunuyor. Zaten direkt kabartıp anarı da günlük yumurtayı bırakmış buraya. Son duvar çıtamız da geçen hafta olduğu gibi yoğun bir şekilde nektar bulunuyor. Ve az bir miktarda da polen var. Şu an için kovanımızın durumu çok iyi durumda. Şu an arıları biraz daha rahatlatmak için ve petekle kabartmamız gerektiği için 7. çıtadaki kapalı yavrulu çıtayı alacağım ve bunu 2. kata yerleştireceğim. Şimdi buradaki yavrulu çıtayı aldığım için kovanda bir çıtalık boşluk var. O yüzden tekrardan petek ihtiyacımız olduğu için kabartılmamış temel petekli bir çıta vereceğim. Bu vereceğim çıtayı da 9. sıraya yerleştireceğim. Şimdi bu aldığımız temel petekli çıtalar hazır. Bunları biz kendimiz yapmadık. Abi bunları hazır bir şekilde aldı ama çıtalardan ben çok memnun kalmadım. Çünkü ölçüleri çok garip ve çıtalar yamuk yumuk. Zaten çıtaları da kovana yerleştirdiğimizde tam olarak hizada durmuyor. Şimdi üst kata koymak için bir tane daha kapalı yavrulu çıta alacağım. Bu sayede 13 çıtalık arımız bir anda 15 çıtaya çıkmış olacak. Alttan 2 tane kapalı yavrulu çıta alacağız. Ve aldığımız çıtaların yerine de 2 tane temel petekli çıta vereceğiz. Elimde kabartılmış petek var ama bizim şu an petek ihtiyacımız olduğu için biz petek kabartmasını tercih ediyoruz. Şimdi ikinci alacağım çıtayı da 4. sıradan alıyorum. Bu çıtaları alırken de çıtada herhangi bir erkek arı görmek için ve yanlışlıkla ana arıyı yukarı almamak için arıları silkiyoruz. Ama silkme yaparken alacağınız çıtaları önce ayırın, daha sonra silkeleyin. Çünkü silkelediğinizde diğer alacağınız çıtada o silkelenmiş arılar geleceği için ikinci kez silkelediğinizde arılar bunlardan hoşlanmayacaklardır ve arıları huzursuz edeceksiniz. O yüzden silkme yapmadan önce çıtaları ayırın ve daha sonra silkeleyin. Hem bu sayede çıtanın üstünde ana arı yüzüğü var mı, erkek arı gözleri var mı, bunları çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Yukarıya çıta alırken de silkme yapmadan yukarıya çıkartmayın. Çünkü yanlışlıkla ana arıyı yukarıya almak istemeyiz. Şimdi çıtaları da silktikten sonra diğer vereceğim temel peteği 2. sıraya yerleştireceğim. Yanına da yarım şerbetliği koyduktan sonra birebir oranında şerbetimizi vereceğiz. Birebir oranındaki şerbet de bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. 1 kilo şeker, 1 kilo su şeklinde. Ya da benim gibi yarım şerbetlik kullanıyorsanız yarım kilo şeker, yarım kilo su şeklinde düşünün. Çıtayı da kovana yerleştirdikten sonra varroa mücadelemizi de yapıyoruz. Bu yaptığım varroa mücadelesinde kullandığım yağları nasıl hazırladığımı bu hafta içinde bir video yayınlayarak göstereceğim. Bu çok basit bir yöntem. Bu uçucu yağları kullandığınızda lütfen sprey yapıp arıların üstüne sıkmayın. Çünkü arılar bu kokulardan hoşlanmıyorlar. Bunları üstlerine sıktığınız zaman arıların kokusunu değiştirdiğiniz için diğer arıların saldırmasına neden olabilirsiniz. O yüzden bu yağları böyle damla şeklinde veya benim kullandığım şekilde kovanda çıtaların üstüne dökün. Sprey yaparak kullanmayın bunları. Çünkü bunlar çok keskin kokuları olduğu için biraz fazla kullandığınızda ana arıyı bile kestirebilirsiniz. O yüzden dikkatli kullanın bunları. Şimdi varroa mücadelemizi yaptık. Kovanımıza şerbetimizi de verdik. Ana ızgaramızı koyuyoruz. Yukarıda oluşacak boşluk kadar da çuvalımızı koyuyoruz. Ana ızgarasını yerleştiriyorum. 2. katı kovana alacağım. 2. katı da kovana koyduktan sonra aşağıdan aldığım çıtaları 2. kata yerleştireceğim. Bunu da geçen hafta söylediğim gibi aşağıdan aldığınız bütün kapalı yavrulu çıtaları kovanın ortasına yerleştiriyorsunuz. Bunu yapmamızın sebebi de kovanın ortası kovanın merkezi olduğu için, kovanın merkezi daha sıcak olacağı için amacımız bu. Çıtaları da yerleştirdikten sonra kovanı daha iyi sarması için çuvalımı yerleştireceğim. Normalde bu şekilde kovana bırakmayacağız ama şu an ben serenaylanı unuttuğum için emaneten kovanı bu şekilde bırakıyorum. Çuvalla çıtaları sardıktan sonra üstüne serenaylanı yerleştirip kovanımı kapatıyorum. Benim bu haftaki yapacağım kontroller bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.